Hoş geldiniz arkadaşlar. Çayınızı ya da kahvenizi aldıysanız gelin ve yeni bir kitap inceleme videosuna birlikte başlayalım. Life Routine kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yine görüyorum ki arayı biraz açmışız. Nedeni de sesimden anlaşılıyor mu bilmiyorum ama uzun süredir yaşadığım bir ses kısıklığı problemi vardı. Soğuk havalarda benim vücudumun tepkisi öncelikle sesimin kısılması gitmesi oluyor maalesef arkadaşlar. O yüzden videoların arasını tam olarak açmadan olduğu kadarıyla videoyu çekmeye karar verdim. Şu an önümde Laura Goynelli'nin Sana Özgürlük Vaat Ediyorum kitabı var gördüğünüz gibi. Her ne kadar Laurent Goynelli desem de bu Fransız bir yazar olduğu için muhtemelen doğru telaffusunun Laurent Goynelli olduğunu düşünüyorum. Bir ara bakmıştım, öyle hatırlıyorum. Fakat böyle dilim sürekli Laurent Goynelli demeye alıştığı için arkadaşlar videonun devamında da bu şekilde söylemeye devam edeceğim. Dediğim gibi kendisi Fransız bir yazar. Kitaba başlamadan önce yazarın genel üslubu ve tarzı hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Laurent Goynelli'nin eğitim hayatı öncelikle ailesinin isteği üzerine ekonomiyle başlıyor. Daha sonra psikoloji ve felsefe ile lisansüstü eğitimlerine devam eden biri. Yani kendisini psikoloji alanında geliştirmiş biri diyebiliriz. 15 yıl boyunca bu alanlarda çalıştıktan sonra Laurent Goynelli artık bu psikoloji birikimini romanlara döküyor. Yani romanlar üstünden kişisel gelişim ve psikoloji yazılarını vermeye çalışıyor. Bu noktada aslında benim çok sevdiğim bir tarz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Çünkü eğer benim gibiyseniz, yani benim gibiden kastım şu ki kişisel gelişim ve psikoloji kitaplarını okumaya karşı isteklisiniz. Yeni bir şeyler öğrenip kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Fakat bir yandan da o kitapların akışı, dili böyle sanki bir ders kitabı niteliğinde olması ve okumasının zorluğu sizi o kitabı belki bırakmaya itiyor. Devam edemiyorsunuz. Elinize aldığınız kitap gitmiyor. Ya da artık okuyamayacağınızı bildiğiniz için hoşunuza gitse de o tarz kitapları almaktan uzaklaşıyorsunuz. Benim uzunca böyle bir dönemim oldu. Kişisel gelişim psikoloji kitaplarını okumak beni yordu ve beynim kesinlikle devam etmek istemiyordu. Bu noktada ben Laurent Goynelli'nin kitaplarıyla karşılaştım. En meşhur kitabı Tanrı Daima Tepdili Kıyafet Gezer kitabıdır. Eğer o kitabı duyduysanız yazarı da muhtemelen o kitapla duymuşsunuz diye düşünüyorum. O kitabı duymadıysanız belki yazarla daha önce karşılaşmamışsınızdır. Ben o kitabı okuduktan sonra, yani Tanrı Daima Tepdili Kıyafet Gezer kitabını okuduktan sonra gerçekten büyük farkındalıklar yaşadım kendi adıma. Ve o kitaptan çok şey bulunca ve gerçekten bana iyi geldiğini hissedince yıllar önce yazarın birkaç kitabını daha okumuştum. Daha sonra uzun yıllar boyunca yazarın diğer kitaplarına bakmamıştım. Yeni kitap çıkarıp çıkarmadığına dair bilgim yoktu. Fakat en son gittiğim kitap fuarında yazarın okumadığım 4 kitabını daha gördüm arkadaşlar. Ve onların hepsini satın aldım. Yani elimde peş peşe okunacak Laurent Goynelli kitapları var. Hepsini oturup peş peşe okuyabilirim açıkçası. Yani kitaplar öyle akıyor ve kendini öyle okutuyor. Bu yeni aldığım 4 kitabın hangisinden başlayayım diye düşünürken elime bu kitap geldi. Sana Özgürlük Vaat Ediyorum kitabı. Kalan 3 kitabı peş peşe okur muyum? Açıkçası şu an buna karar vermedim. Belki araya farklı romanlarda koyarım ki o gidişattan, o üsluptan sıkılmak da istemiyorum açıkçası. Birden tüketmek istemiyorum. O yüzden şimdilik Sana Özgürlük Vaat Ediyorum kitabıyla başlıyoruz arkadaşlar. Anlaşıldığı üzere bu romanlarda biz psikolojik ve kişisel gelişim unsurlarının romana gidilerek bize verilmesini okuyoruz. Şöyle kitabın arkasını çevirdiğimde kendinizi kaybedeceğiniz ve yeniden bulacağınız bir roman sloganıyla verilmiş. Kitabı anlatırken öncelikle spoiler vermek istemediğim bölümü buraya göre gideceğim arkadaşlar. Daha sonra bir noktadan sonra kitabı daha derinlemesine anlatmak, daha derinlemesine analiz yapmak için mecburen spoiler kısmına kayacağım. Yani kitabı henüz okumadıysanız veya kitabı okuyup derin bir inceleme videosu dinlemek için buraya geldiyseniz ikisi için de doğru yerdesiniz. Kitabı okumayan kısımdaysanız da ne zaman bırakıp bırakmayacağınıza dair kararı size bırakıyorum. Baktığımızda kitabımızın baş karakteri Sybil Chardin adında Fransız bir kadın arkadaşlar. Hikaye Fransa'da geçiyor. Fakat iki farklı zaman dilimiyle paslaşarak gidiyor. Çoğunluk geçmişte yaşanıyor. Kitabın yazıldığı güncel tarih 2018 olduğu için güncel zaman olarak 2018'de başlıyor. Daha sonra 1950'li 1960'lı yıllara götürüyor bizi. Çünkü Sybil Chardin'in gençliğinde yaşadığı bir olaydan yola çıkarak bu kitap oluşturulmuş. O yüzden sık sık geçmişe gideceğiz. 1950-1960'lı zamanlara gideceğiz ve o zamanlarda yaşanan olayları anlatacak. Haliyle tarihin erken olması bize kitapta sunulmaya çalışılan şeyin böyle sanki bir gizemmiş gibi, sanki yeni keşfedilmemiş, şu an hepimizin aşina olduğu bir durumdan bahsedeceğim, bir bilgiden bahsedeceğim. Fakat o zamanlar için bir gizem, o zamanlar için yeni bir bilgiymiş gibi sunulan bir durum var ortada. Bunun ne olduğunu spoiler kısmına gelince söyleyeceğim arkadaşlar. Burada Sybil Chardin bir gemide çalışıyor. Bir gemide yönetici olarak işe alınmış kısa sürede. Fakat çalıştığı yerin ekonomik sıkıntıları var. Ekonomik bir darboğazdan geçiyor. Ve açıkçası bunun yükünü ve sorumluluğunu da patron
Cybel'ın üstüne atıyor. Bir müdür olarak yeterli verimi göstermediğini, işte onun içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtaracak yeni yollar oluşturmadığını söyleyerek ona son 10 günü kaldığını ve 10 gün içinde yeni bir farklılık, yarar sağlayacak bir durum oluşturmazsa işine son verileceğini söylüyor. Haliyle Cybel bu işine son verilme baskısız, kalan 10 günü iyi idare etme, kalan 10 günde bir farklılık, bir yenilik yapma baskısıyla kendine yükleniyor. Çünkü yaşadığı bütün sorunların, iş hayatında ve özel hayatında yaşadığı bütün sorunların onun kendi kişiliğinden kaynaklandığını düşünüyor. İşte insanlara iş yaptıramaması, söylemek istediklerini net bir şekilde söyleyememesi gibi birçok unsuru bir araya getiriyor ve diyor ki sorun benim kişiliğimde, ben böyle olmasaydım benim iş hayatımda böyle olmazdı. Sonra bunun üzerine bir partide eski bir üniversite arkadaşıyla karşılaşıyor ve onun şu anki mevcut kişiliğini, tarzını görmek onu çok şaşırtıyor. Çünkü bu arkadaşı geçmişte çok içine kapanık, insanlarla konuşamayan, ilişki kuramayan, bir işe girişemeyen biriyken, tabiri caizse pısırık ve içine kapanık biriyken son derece girişken, kendini ifade eden, başarılı, işte yanında kız arkadaşı olan bir erkeğe dönüşmüş. Cybel bunu gerçekten merak ediyor. Nasıl bu kadar değişmiş olabilir diye. Ona bir şekilde bunu soruyor. O da Cybel'ı bir köşeye çekip bunun kendi kendine olmadığını, bu arada bir çay alıyorum, birkaç yudum. Çünkü sesim gerçekten hala çatallı çıkıyor arkadaşlar. Bilmiyorum videodan anlaşılıyor mu? Bence anlaşılıyordur. Evet arkadaşlar, bu noktadan sonra spoiler'e gireceğim. Uyarımı yapmış olayım. Çünkü Cybel Sheldon'ın genel olarak yaşadığı durum bu olsa da burada neler yaşadığını, neyin ne sebeple onu hangi durumlara yönelttiğini detaylı bir şekilde konuyu anlatarak vermem gerekiyor. Haliyle kitabı okumayan biri için de spoiler oluşturacak durumlardan, olaylardan bahsedeceğim. Evet, ne demiştik? Cybel'ın arkadaşı bu noktaya tek başına gelmediğini, bir destek aldığını söylüyor. Fakat destekten kastı çok gizemli bir durum. Gizemli bir topluluk gibi bir olayın varlığından bahsediyor. Bu topluluğun üyelerinin isteyen kişilere hipnoz yaparak, hipnoz yoluyla kişiliğinin değiştirilmesine yardım ettiklerini söylüyor. Ve bu şekilde hipnoz yoluyla kendisinin de kişiliğinin değiştiğini, bu sayede hayatının çok farklı bir yöne evrildiğini, hayatta çok başarılı olduğunu söylüyor. Ve bu Cybel'ın zihninde gerçekten bir deprem etkisi yaratıyor diyebiliriz. Bir yandan böyle bir yöntemi çok ama çok tehlikeli görüyor ki kendisi oldukça kuşkucu, şüpheci ve korku dolu bir kişiliğe sahip biri. Ne kadar şüphelendiğini, ne kadar onun için korkutucu olduğunu tahmin edebiliyoruz okurken. Ama bir yandan da kendisine o kadar sıkışmış ve o kadar çaresiz hissediyor ki kendi iradesiyle ve isteğiyle şu an bir değişime yol açamayacağının, bir değişim gerçekleştiremeyeceğinin farkında. O yüzden böyle bu tarz bir ekstrem bir yönteme ihtiyacı olduğunu ve denemesi gerektiğini düşünüyor. Gerçekten korka korka, kuşku duya duya arkadaşının aldığı telefon numarasıyla işte verdiği adrese gidiyor. Bu arada gittiği yer oldukça böyle tenha ve köhne bir yer. Fakat bir o kadar da böyle mistik ve gizemli bir tarafı var. Geçtiği kütüphane, ışıklandırma, o loş ışıklar falan gerçekten sana böyle gizemli, mistik bir hava yaratıyor. Bir taraftan da diyorsun ki bu kadın nereye gidiyor, ne yapacak, nasıl güvenecek sorularını soruyorsun. Daha sonra orada Oscar Firmin adında yaşlı bir adamla karşılaşıyor. İşte ona aklındaki soruları soruyor. Oscar onun sorularını cevaplıyor vesaire. Derken hani ona bu yöntemin tehlikeli olduğunu, gerçekten isteyip istemediğini, gerçekten kişiliğini değiştirip değiştirmemekte kararlı olmadığını bir kez daha soruyor ve düşünmesini istiyor. Cybel tamam diyor, ben bunu bir düşüneceğim. Daha sonra iş yerinde yaşadığı peş peşe gelen birkaç olumsuz olay. Daha sonra özel hayatında erkek arkadaşıyla yaşadığı olumsuz olaydan sonra diyor ki tamam diyor, bu böyle gitmeyecek, bunu denemeliyim. Oscar firmanı arıyor ve gelmek istediğini söylüyor. Fakat bir taraftan da içine o kuşku ve şüphe bırakmıyor. Önlem alması gerektiğini düşünüyor. Çünkü kendisine ne yapılacağını bilmiyor, ne söyleneceğini bilmiyor. Tamamen kendisini, yani zihnini bir yabancının ellerine bırakacak. Sonra aklına bir şey geliyor. Bir dükkandan bir ses kaydı cihazı alıyor. Fakat bu ses kaydı cihazında o dönemin şartlarına göre düşünün arkadaşlar. Daha basit, daha ilkel bir alet gibi düşünebilirsiniz. Şu dönemki ses cihazları gibi değil. O cihazı cebine atıp diyor ki hipnoz başladığı sırada bu cihazın düğmesine basacağım ve her şeyi kaydedeceğim. Fakat Cybel şu konuda uyarılıyor. Hipnozda söylenen şeyleri kesinlikle normal hayatta duymaması gerektiğini, duyarsa onun için iyi olmayacağı şeklinde uyarılıyor, korkutuluyor diyebiliriz. O da diyor ki tamam, ben bunları dinlemem.
Sadece başıma bir olay oldu ki olmayacak bir şey geldi. Bir şeye bulaştım ve masumiyetimi kanıtlamam gerekiyor ya da kendimi kurtarmam gereken bir durum yaşanırsa ben bu kaydı son çare olarak dinlerim diyerek kendince öyle bir tedbir alıyor. Daha sonra Sybil Shardon'ın kişilik değişimlerine şahit oluyoruz arkadaşlar. Sybil hipnozdan çıkıp iş yerine geldiğinde ilk başta sanki hiçbir şey değişmemiş gibi hissediyor. Fakat sonra olaylara verdiği tepkilerde ve hissettiği şeylerde bir farklılık olduğunu seziyor. Bir bakıyor ki eski karakterine, eski kişiliğine dair belli başlı şeyler ortadan kalkmış. Mesela o korku hissi, o kuşku hissini duymuyor ve haliyle verdiği cevaplar, yaptığı eylemler de öncekilerden daha farklı oluyor. Daha farklı seçimler yapıyor. Sybil bunu gerçekten büyük bir heyecanla karşılıyor ve bu ona inanılmaz geliyor. Çünkü düşünsenize, sizi kısıtlayan korku ve kaygılarınızdan bir anda kurtuluyorsunuz. Olaylara verdiğiniz tepkiler değişiyor. Hissettiğiniz duygular değişiyor. İlk başta Sybil'a gerçekten muhteşem geliyor arkadaşlar. Fakat burada bir fakat noktamız var. Sybil'ın sahip olduğu korku ve kuşkular gidiyor. Fakat bunun yerine farklı sıkıntılar, farklı kaygılar geliyor. Ve gün sonunda o kaygı ve sıkıntılar yine Sybil'ı sıkıştırıyor. Yine Sybil'ı istemediği bir noktaya getiriyor. Yaptığı seçimler, söylediği sözler bu sefer daha kötü sonuçlara, daha farklı sonuçlara sebep oluyor. Ve Sybil bu sonuçtan hiç memnun kalmıyor. Yani o kişiliğini değiştirmek istedi. Hayatını daha kolaylaştırmak ve daha rahat yöneteceği bir hale getirmek isterken bu sefer ona farklı sıkıntılar çıkıyor. Çözemediği farklı sorunlar oluşuyor. Hemen Oscar Farman'ı tekrar arıyor ve görüşmek istediğini söylüyor. Ertesi gün gidip bu kişilik tipinin ona farklı zorluklar yaşattığını, ona iyi gelmediğini söylüyor ve diğer kişiliği denemek istediğini söylüyor. Bu noktada arkadaşlar, şimdi madem spoiler kısmına geçtik, biraz daha kişisel düşüncelerimi ve analizlerimi vermek istiyorum. Şimdi olayın bu şekilde mistik ve gizemli anlatılmasının sebebi sanırım biraz daha heyecan uyandırmak. Çünkü Oscar Farman'ın anlattığından ve kişilik tiplerinden şunu anlıyoruz. Bizim şu an enegram kişilik tipleri olarak bildiğimiz 9 farklı kişilik tipini yazar bize roman içinde yedirerek veriyor. Aslında Sybel'ın her bir hipnozunda, her bir kişilik değiştirmesinde işte 1 numaralı kişilik tipi, 2 numaralı, 3 numaralı, 4 numaralı kişilik tipi gibi enagramda bulunan kişilik tiplerini görüyoruz. Özel bilginiz varsa daha iyi bilirsiniz. Okurken enneagram aklıma geldi, kişilik tipleri aklıma geldi ve oraya doğru biraz daha ilgim ve merakım arttı diyebiliriz. Şöyle bir YouTube'a girip tekrar bir enneagrama baktım, kişilik tiplerine baktım. İşte hangi kişilik tipi ne olabilir vesaire diye. Okurken bir taraftan da şunu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ya acaba ben hangi kişilik tipine giriyorum? İşte ben bunlardan hangisiyim? Mesela ben kendi adıma karar veremedim. Çünkü 3 farklı kişilik tipinden de kendime çok yakın gördüğüm yerler vardı. Sanırım enneagramda da böyle baskın olan bir kişilik tipinin yanında kanat olarak diğer kişilik tiplerinin de unsurlarını taşıyorsanız işte 2 kanatlı 1 numaralı kişilik tipi, işte 9 kanatlı 4 numaralı kişilik tipi gibi şeyler oluyor. Tam uzman olmadığım için bir şey diyemiyorum bu noktada. Fakat aklımda kaldığı kadarını söylüyorum. İşte bu sebeple kitabı okuduğunuz süre boyunca hem kendi kişiliğinizi sorguluyorsunuz, hem kendi kişiliğinizin size sunduğu sınırlamaları, kısıtlamaları, korku ve kaygıları düşünüyorsunuz. Aslında bir taraftan da yazar bize şunu düşündürmek istemiş arkadaşlar. Tamamen özgürmüşsün. Yani özgürlük dış çevredeki şartlara mı bağlı, yoksa senin zihninden gelen bir kavram mı? Bu kitabın isminin de sana özgürlük vaat ediyorum olması bir tesadüf değil. Çünkü burada yazar bizi özgürlük kavramı adına derin sorgulamalara itiyor. Ve yazar her kişilik tipinin kendine ait kaygı ve korkularının olduğunu vurgulamış. Yani hiçbir kişilik tipinin diğerinden üstün olmadığını ya da diğerinden daha dezavantajlı olmadığını, her bir kişilik tipinin onu sınırlayan, onu kısıtlayan kaygı ve korkulara sahip olduğunu söylüyor. Bu noktada kişiliğin evrimi adı verilen bir kavramı da var. Diyor ki eğer sen kendi kişilik tipinin korku ve kaygılarından ne kadar sıyrılırsan, ne kadar o korku ve kaygılardan kurtulursan o kadar hayatında özgürlüğü kazanıyorsun. Yani kitabın başlığında sunulan sana özgürlük vaat ediyorum ismi aslında buradan geliyor arkadaşlar. Yani sen kendi kişiliğinin sana koyduğu, sınırladığı o korku ve kaygılardan kurtul ve özgürlüğünü bul. Açıkçası verilen mesaj bu ve çok da güzel ifade ediyor bunu. Çok da böyle güzel bir akış içerisinde veriyor. Hani şu olmuyor, mesela kitap kalın bir kitap, yani çok ince bir kitap değil. Ama ben bunu bu kalınlıktaki kitaplardan çok daha hızlı okuduğumu, çok daha hızlı bitirdiğimi söyleyebilirim. Çünkü Laurent Gounel'in
Çok akıcı bir dili var arkadaşlar. Çok ağır bir dil de kullanmıyor açıkçası. Güzel bir akış içerisinde okuyucuyu sıkmadan hızlı okunacak bir şekilde sunduğunu söyleyebilirim. Sadece bazı noktalarda size o bilgiyi derinlemesine vermek adına karakterleri uzun uzun konuşturuyor. Mesela o kısımlarda ben birkaç okuma daha yapabilirim diye düşündüm. Özellikle bu son kısımlara geldiğimizde o kadar çok altını çizdiğim ve çizmem gereken yer hissettim ki. Çünkü her bir kişilik tipini, bunu sınırlayan, kısıtlayan noktasını ve o kişilik tipinin hangi durumu aşarak evrimleşeceğini, hangi durumu aşarak özgürlüğü bulacağını bir paragraf halinde, uzun bir paragraf halinde anlatmış. Her bir kişilik tipi için ayrı ayrı anlatmış. Bu sebeple sadece bir roman okumuyorsunuz. Aynı zamanda kişilik tipleri hakkında güzel bir bilgi ediniyorsunuz. Her bir kişilik tipinin temel amacının, temel motivasyonunun ne olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. İşte bu noktada zaten kendimizden çok şey buluyoruz. Yani kendimizi sorguluyoruz. Benim bu hayattaki motivasyonum ne ve beni kısıtlayan, beni korkutan, beni sınırlandıran durumlar ne? Bu şekilde yazar hem güzel bir olay akışı oluşturmuş, enneagram ve kişilik tipleri hakkında genel bilgilendirmeler vermiş, hem de bizim kendimizi sorgulayacağımız, kendimize soracağımız sorular noktasında güzel bir alan oluşturmuş. Yani okuyucuya farkındalık adına güzel şeyler katmaya çalışmış arkadaşlar. Bu yönüyle çok beğendim. Bu arada Cybel'ın ne yaşadığına geri dönersek arkadaşlar, Oscar Freeman'ı ikna ederek farklı kişilik tiplerini deniyor. Hem de Oscar Freeman'ın Cybel için farklı planları olduğu için, onun da içinde bulunduğu topluluğa katmak isteme planı olduğu için Oscar Freeman da Cybel'ın bu tüm kişilik tiplerini denemesine izin veriyor. Hatta onu bir şekilde yönlendiriyor diyebiliriz. Böylece Cybel 9 farklı kişilik tipini deniyor. 9 farklı kişilik tipinin hayatında yarattığı zorlukları ve kolaylıkları görüyor. Daha sonra bir şekilde kendi kişilik tipine geri dönüp kendi kişilik tipindeki o sınırlamaları kaldırmayı öğreniyor diyebiliriz. Zaten Cybel'ın kariyerini ne şekilde yönlendirdiğini ve geliştirdiğini biz romanın sonunda değil de romanın başında görüyoruz. Cybel bir noktadan sonra ilgi duyduğu müzik alanına yönlenip ünlü bir şarkıcı oluyor. Gerçekten çok başarılı oluyor. Fakat şarkıcılık kariyerini de bir noktaya kadar götürüyor. Ondan sonra kendini yardım işlerine adıyor. Çok güzel bir dernek kuruyor. İhtiyaç sahibi çocuklara yardımcı olacak çok güzel eylemlerde bulunuyor. Artık böyle hayatının son aşamasına yaklaşmış durumda ki o hayatının son demlerine geldiği zaman da bir röportaj veriyor. Ve biz Cybel'ın yaşadıklarını aslında bu röportaj yoluyla öğrenmiş oluyoruz. Daha sonra kitabın sonunda da zaten Cybel vefat ediyor. Hem röportajda anlatılanlar hem de röportajı yapan gazetecinin araştırmaları sonucunda elde ettiği notlarla Cybel adına bir kitap yayınlanıyor. Yazar bize şunu vurguluyor. Evet, hepimiz bir kişilik tipine sahibiz. Çünkü doğduğumuz andan itibaren bebeklik, çocukluk çağında dünyayı anlamlandırabilmek için, bir denge oturtabilmek için, anlamlandırdığımız durumları bir denge içinde yaşayabilmek için hepimiz bir kişiliğe sahip oluruz. Bu kişilik tipi zamanla bizim karakterimize dönüşür. Fakat biz bu kişilik tipinden ibaret değiliz. Yani benim 4 numaralı ya da 5 numaralı kişilik tipine sahip olmam beni o 4-5 numaradan ibaret yapmaz. Siz sadece dünyayı o pencereden anlamlandırmayı öğrenmişsinizdir ve o pencerenin size sunduğu motivasyon ve sınırlamalarla hayatınıza devam edersiniz. İşte yazar bu noktada bizlere şunu söylüyor. Kişilik tipinizi bilin, onun olumlu ve olumsuz yanlarını görün, sizi sınırlandıran kısımlarını görün. Olumlu yanlarını hayatınızda bir basamak, bir gelişme basamağı olarak kullanın. Fakat sizi sınırlayan korkularınızı, kaygılarınızı keşfettikten, fark ettikten sonra o kaygı ve sınırlamalardan, o korkularınızdan sıyrılın, kurtulun. İşte her bir kişilik tipinin onu sınırlandıran durumlardan kurtulduğu zaman o kişilik tipinin evrimini, yani en üst noktasına gelmiş kişi olacağımızı vurguluyor. Bize vaat ettiği özgürlük de bu noktada başlıyor arkadaşlar. Aslında yazarın bize vaat ettiği özgürlük, kişiliğimizin bizi sınırlandırdığı noktalardan kurtulmak, o noktalardan özgürleşmek. Yani özgürlüğü bir noktada aslında zihnimizde gerçekleşen, dünyayı algılayış biçimimizde gerçekleşen bir değişim olarak sunuyor. Yani ben aynı mekanda, aynı çevrede hem bir hapis içinde de olabilirim ya da aynı mekanda, aynı çevrede tam olarak özgür bir insan olarak da yaşayabilirim. Bu noktada ben kitabı okuyan kişilerin yorumlarını çok merak ediyorum arkadaşlar.
Bu videoyu yapmadan önce YouTube'da gerçekten güzel bir araştırma yapmak istedim. Kitap inceleme videosu varsa dinlemek istedim fakat bulamadım. Karşıma hep yabancı kaynaklar çıktı. Ancak Instagram paylaşımlarındaki gönderilerde yorumları bulabildim ve merakla okudum. Çünkü dediğim gibi bu kitaptan herkesin sunacağı görüşler birbirinden farklı olabilir ve ben de bu farklılığı okumayı ve değerlendirmeyi gerçekten çok seviyorum. O yüzden eğer aranızda bu videoya denk gelip bu kitabı okumuş olan varsa yorumlarını gerçekten çok merak ediyorum. Bu kitap size ne gibi farkındalıklar kazandırdı? Bu kitabı okuduktan sonra kendi kişiliğinize dair neler düşündünüz veya hayatınızda nasıl bir pencere açtı? Eğer yorumlarda bizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Umarım sizin için faydalı ve ilginizi çeken bir video olmuştur arkadaşlar. Kanalıma ilk defa denk geliyorsanız kanalıma abone olmanızı, abone olduktan sonra da ana sayfadaki ve oynatma listelerindeki içeriklere şöyle bir göz gezdirmenizi rica ediyorum arkadaşlar. İlginizi çekecek, size yararlı olacak videolarla karşılaşacağınızı umuyorum. Şimdilik buraya kadar, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.